Merhaba matematik severler. Yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Bir önceki videomuzda da benzer bir soru vardı ama bu biraz değişik. En azından çözümünde değişik bir metot uygulayacağız. Geçenki sorumuzda değişken değiştirerek çözüme gitmiştik. Bu defa daha farklı bir yoldan çözeceğiz. Lafı fazla uzatmadan çözüme geçelim. Evet arkadaşlar, sorumuz yine bir denklem sorusu. Gördüğünüz gibi. Burada yine değişken değiştirebiliriz. Yalnız bakın, dikkat ederseniz benzer ifadeler var. Yine aynısı yok, tamamıyla aynısı yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar, şu 99 bölü 100 benim canımı sıkıyor burada. Onu ne yapayım ben? Karşı tarafa alayım şöyle bir. Yani eşitliğin karşı tarafına alayım. Tamam. X kare bölü x kare artı x artı 1 artı 1 bölü x kare artı 1 bölü x, bir de 1 olsaydı güzel olacaktı değil mi? Eşittir 99 bölü 100. Evet. Yok ama ekleyebilirim arkadaşlar. Yani eşitliğin her iki tarafına bir eklersem bakın ne işime yarayacak benim bu? Şu işime yarayacak. Arkadaşlar, bu ikinci bölümde, yani şurada ben eğer paydaları eşitlersem şuradaki bölümde, bu ifadelerin payı birinci ifadenin paydasıyla aynı olacak arkadaşlar. Ama tabii ki dediğim gibi ilk önce 1 eklemem gerekiyor. Hemen 1'i ekleyelim. Artı 1 artı 1 dedik. Şimdi arkadaşlar, burasının ortak paydası ne olacaktır? Tabii ki x kare olacaktır. Eğer işlemlerimi yaparsam, bakın devam edelim, yine sarıyla devam edeyim. X kare bölü x kare artı x artı 1 artı ne oluyor arkadaşlar? Payda da x kare olacak. Bu x kare ile 1'i çarparsam x kare gelecek. Güzel. X kare ile bakın 1 bölü x'i çarparsak ne olur? 1 x olur. X kare ile 1 bölü x kareyi çarparsak ne olur arkadaşlar? 1 elde etmiş oluruz. Harika. Süper. Tamam. Eşittir, o zaman ne olacaktır burası? Bakın şu 99 bölü 100 neye eşit arkadaşlar? 0 bölü 99 eşit değil mi? Artı bir daha ne yapar? 1,99 yaptı. Tamam. Hocam yine önceki soru gibi olacak bu. Yani değişken değiştirebiliriz burada. Birincinin işte paydasıyla ikincinin payı birbirine eşit vesaire, çaprazlama. Hayır arkadaşlar, burada şunu yapacağız. Bakın, bir taktik uygulayacağız. Nedir o? Eşitsizlik taktiği. Arkadaşlar, bu aslında bir eşitsizlik yoluyla çözülebilecek bir soru. Nasıl ki? Şöyle arkadaşlar. Eğer a pozitif bir sayıysa, a nereden çıktı? İşte göreceğiz şimdi. Arkadaşlar, a artı 1 bölü a arkadaşlar her zaman ne olur? 2'den büyük olur arkadaşlar. A eğer pozitif bir sayısa a bölü 1 bölü a eşittir, büyüktür, özür dilerim, 2 olur. Nedenini burada açıklayalım arkadaşlar. Şöyle, yine onu genelleştirebiliriz. Herhangi pozitif iki sayının çarpımları 1 olmak şartıyla, çarpımları 1 ise, yani birbirlerinin çarpmaya göre tersi ise, bunları toplamı arkadaşlar her zaman için 2'den büyük veya 2'ye eşit olur. Nasıl 2'ye eşit olur? Bunlar birbirine eşitse 2'ye eşit olur. Aksi takdirde bunlar birbirinden farklıysa ve pozitif, tabii ki yine aynı şekilde pozitifse arkadaşlar, bu her zaman için 2'den büyük olacaktır. İşte şimdi tam da benim kullanmak istediğim özellik bu. Yani x kare biliyorsunuz 0 olabilir ama şuradan dolayı 0 olmaz. Çünkü ikincinin paydası x kare. Demek ki bu pozitif bir ifade. Güzel. Yani x kare büyüktür pozitif. Harika. Peki x kare artı x artı 1, aslında polinomları biraz biliyorsak bu ifadenin de ne olduğunu görürüz. Pozitif olduğunu görürüz ama göremediysek hadi beraberce bakalım. X kare artı x artı, arkadaşlar bu tam kareye yakın bir ifade. Ben bunu artı 1 bölü 4 dersem bakın burası tam kare oldu. Peki 1'e tamamlamak için ne yazmam lazım? Tabii ki bir de 3 bölü 4 yazmam lazım. 3 bölü 4. Bu da arkadaşlar nedir? Pozitif bir sayıdır. Neden diyecek olursanız, bakın bu ifade x artı 1 bölü 2'nin karesi artı 3 bölü 4. Bu da sıfırdan büyük. Yani bu da pozitif bir sayı. Süper. İşte istediğim şey bu. Üst taraf pozitif, alt taraf pozitif. Burası da pozitif, burası da pozitif. Yani bu ifadeler aynı benim şu ifademe benziyor. Harika. O zaman demek ki neymiş arkadaşlar? Burası 2'den büyük olması gerekiyor. Peki sonuç kaç? Sonuç 2'den küçük. O zaman demek ki burada reel çözüm yok arkadaşlar. Sorunun çözümü bu kadar. Reel çözüm yok.
Çözüm yok arkadaşlar. Evet. Nerede istiyorduk biz? Hatırlayalım. Reel sayılarda istiyorduk çözümü. Demek ki hiç daha fazla uzatmaya gerek yok. Evet. Umarım çözümümüzü beğenmişsinizdir. Tabii her soruyu bu şekilde çözemiyoruz ve açıkçası bu özelliği de görebilmek gerekiyor sorularda eğer bu şekildeyse. Neyse, videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.